Sofra yok. Restoranda bulamazsın bu sofrayı. Aynen. Kuzen döktürmüş. Kuzen de verin yersen başka şey. Arkadaşlar o kadar yorgunum ki bu gece yola çıkacağız. Bir yandan koşuşturuyorum eksikleri almak için. Market, eczane. Allah ne verdiyse dolaşıyoruz. Yolumuz çok uzun. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Yolun detaylarını daha sonra aktaracağım size. Alışverişi tamamlayalım. Evet, yine maceralı bir yolculuğa başladık. Saat 1:30. İstanbul'dan Marmaris'e doğru dönüş yolculuğumuzun ilk bölümü olacak Marmaris durağımız. Oradan da Rodos'a, Rodos Adası'ndan da uçakla Turanheim'a geçeceğiz. Saat 7:30 biraz geçiyor arkadaşlar. Aydın'dayız. Mola verdik. Biraz dinlenip yola devam edeceğiz. 2 saatlik yolumuz kaldı. Bu kadar bagajla feribota, oradan da uçağa bineceğiz arkadaşlar. Marmaris'in feribot limanındayız. 1 saat erken gelmişiz. Burada bekleyeceğiz biraz. Arkadaşlar 12.30'da normalde feribot seferi. 11.30'da pasaportları ve biletleri check-in yapmamız gerekiyor. Pasaport kontrolü burada da var. İçeride de yine bagaj kontrolü oluyor. Daha sonra da feribota binmek için bekleyeceğiz. Arkadaşlar bineceğimiz feribot yanaşıyor şu an limana. Buna binip Rodos Adası'na geçiş yapacağız. Orada bir gece konaklayacağız. Ertesi günde direkt Trondheim'a uçuşumuz var. Niye ilk defa böyle bir yol tercih ediyoruz Norveç'e dönmek için? Niye tercih ettik bu yolu? Bizim için ne gibi avantajı var? Onları daha sonra anlatacağım size. Arkadaşlar kendimizi havuz başında bulduk. Ayağımızın tozuyla. Çocuklar tabii ki havuzu görünce direkt atladılar. Çok yorgunuz. Biz de biraz dinlenmemiz lazım. Bu akşamı burada geçireceğiz. Yarın da uçağımız var öğlende. Detayları paylaşacağım. Onlar yemek yiyor orada. Biz de yiyelim mi? Çok güzel bir gün batımı var. Karnımız acıktı. Artık yemek yemeye gidelim mi? Bunlar herhalde portakal ve limon ağaçları var buralarda gördüğüm kadarıyla. Burası arkadaşlar böyle dairenin tamamını kiralayabiliyorsunuz. Apart bu şekilde. Birden fazla blok var. Böyle portakal ve limon ağaçları içerisinde. Arkadaş helva var. Baklava var. Lokum var. Burada cipsler var. Her şeyin aynısı olur mu ya? Baklavanın envai çeşidi var. Lokumun da envai çeşidi var ama lokumi. Baklavaki, lokumi. Nazar boncuğumuzu da çalmışlar. Rodos Adası'ndan hepinize günaydınlar. Bugün uçağımız var, bineceğiz arkadaşlar. Şöyle arabaya gidene kadar bir kısa otelin içerisinde göstereyim size. Şu an biz İllüzyon Otel diye bir yerde kalıyoruz. Apart otel burası. 115 euroya kalıyormuşuz. Ama sadece odanın parası bu. Yani klimaya ayrı para ödüyorsunuz. Havuz kullanacaksanız oradaki ekstra havlulara para ödüyorsunuz. İşte ne bileyim şezlonglara koyulan yataklara ayrı para ödüyorsunuz vesaire vesaire. Klimaya para ödenmesi çok komikti. Şöyle bir havuzu var. Havada havuzu bedava kullanabiliyoruz. Onun haricinde kahvaltı ve tabii ki yemek de bu fiyata dahil değilmiş. Şimdi araç kiraladık buraya gelmek için. Çünkü taksiler hem çok pahalı hem de taksi bizim bagajları almakta güçlük çekeriz, yaşarız falan diye araba kiralayalım. Oradan da havaalanına rahat geçeriz dedik.
Aracımızı da havaalanına bırakacağız. Limandan kiraladık. Niye bu kadar zahmete girdik? Rodos'a kadar geldik. İstanbul'dan Marmaris'e geldik. Feribota bindik. Feribottan indik. Rodos'a geçtik. Bir gece konakladık. Şimdi havaalanından Trondheim'a gideceğiz. Çünkü İstanbul'dan bilet bakıyoruz günlerdir. Ama biletler inanılmaz pahalı. Sadece İstanbul'dan Trondheim'a kadar gitmemiz 120.000 TL. 4 kişi için. Çok aşırı pahalı geldi bize. Böyle bir charter tour bulduk. Rodos adasından kalkıyor. Zaten şuralarda bir yerde havaalanı galiba. Size yemin ediyorum dolmuş kaldırır gibi uçak kaldırıyorlar. Ben bu kadar küçücük bir adadan bu kadar uçak kalktığını hiç görmedim. Yani gerçekten şeymiş, bayağı yaygın tur geliyor galiba, charter turlar. O yüzden öyle bir tur bulunca buradan gelelim dedik. Çünkü çok ucuza geldik. Böyle birkaç gün falan bütün firmalardan uçak bileti baktık. İstanbul'dan Trondheim'a kadar giden ya da Oslo'ya kadar giden her yerden aktarmalara baktık arkadaşlar. Kiminde ya bagaj sorunu vardı, kimi de çok aktarmalıydı. Böyle neredeyse 1,5-2 güne gidiyordu. Kimisi çok pahalıydı vesaire vesaire. Uçakla gidiyoruz ama 3-4 tane uçak aktarması yapacaktık ve bir sürü de bagaj indir bindir, işte bir sonraki uçağa bekleme süreleri çok fazlaydı. Bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Rodos'a çok fazla uçak iniyor. Uçak kalkıyor buradan. Sanırım bütün charter turlar dünyanın her yerinden buraya çalışıyor diyebilirim. Bir sürü farklı uçak gördüm çünkü. Tesadüfen bir charter tur bulduk. Kişi başı 100 euroya Rodos'tan direkt Trondheim'a kalkıyor uçak. Demek ki buradan da Norveç'e gidiş geliş yapan çok var ki otelde çok denk geldim Norveçli'ye. Direkt Norveç'ten binip buraya tatil yapıp geri dönüyorlar anladığım kadarıyla. Ki güzel de bir ada, çok gezemedik ama havaalanından uçaklar çok ucuz. Ya 100 euroya direkt gidiyoruz bir de bizim oraya. Normalde bizim oraya gitmemiz için 2 uçağa binmemiz lazım. İstanbul, Oslo, Oslo, Trondheim, gelirken gördüğünüz ne kadar dolaşıyoruz. Şu an buradan direkt gidiyor olmamız büyük bir şans. O yüzden burayı tercih ettik. Ama tabii buraya gelene kadar biraz zahmet çektik. Çünkü İstanbul'dan Marmaris'e gelmemiz gerekti. Marmaris'ten feribota binmemiz gerekti. Bunlar da biraz zahmetliydi. Valizleri indir bindir. Ama her şeye rağmen bakın. Size zaten toplam ne kadar masraf yaptığımızı falan hepsini şey yapacağım. Ay şurası çok güzelmiş. Bayılım. Toplam masrafı falan söyleyeceğim size. Düşünsenize bir gün resmen hani tekrar tatil yapmış gibi bir şey oluyorsunuz. Farklı bir yer görüyorsunuz. Farklı bir ülkeye geliyorsunuz. Otelde kalıyorsunuz. Araç kiralıyorsunuz. Yemeniz, içmeniz. Feribota biniyorsunuz. Bunların hepsini topladığınızda Türkiye'den Trondheim'a giden uçak biletinden daha ucuza geliyor. O yüzden de bu yolu tercih ettik. Bence mantıklı. Biraz zor bir ulaşım oldu ama en azından yeni bir yer görmüş olduk. Feribotla direkt 1 saate falan geçiyorsunuz arkadaşlar. Sadece biraz sınırda bekledik Yunan tarafında. Çünkü 2 gişe çalışıyorlardı. Kapıda vize var Rodos'a. Rodos adasına. Feribottan indiğiniz zaman vize alabiliyorsunuz. O biraz bizi bekletti. Onun haricinde pek sıkıntı yaşamadık. Buradan çıkış yok galiba. Öbür aradan gideyim. Sahili gösterecektim size gitmeden. Çok güzel klasik Yunan yapılarından biri. Herhalde otel gibi bir şey burası da. Yani denize girmek isterdim. Denizin rengi böyle safir mavisi. Çok güzel, böyle laciverte yakın bir mavi. Ama vaktimiz yok. Geri dönüp hazırlanacağız. Uçağımız 12.35'te. Aracı teslim etmemiz lazım. Firmayla öyle anlaştık. Hava alanına bırakacağız ama yine de erken bırakmamız lazım. Check-in'i vesaire galiba havaalanında yapacağız. Bu şekilde charter tur tercih edebilirsiniz. Beni Norveç'ten izleyen arkadaşlar, Türkiye'ye gelen ya da farklı yerlere gelen charter turlarda biz tek yönü kullandık. Tek yön seçip alabiliyorsunuz. Muhtemelen bu Rodos adasına birkaç gün önce inen bir uçak. Norveç'ten birilerini getirdi, geri götürecek. Giderken de bizi de alıp götürüyor. Öyle bir uçak bu. O yüzden uygun. Ya inanılmaz uygun Norveç'ten böyle charter turlar var. Deli gibi biz mesela Kıbrıs'a gittik biliyorsunuz. Onu da çektim daha önce. Türkiye'den benim Kıbrıs'a gitmemle Kuzey Kıbrıs bir Lefkoşa tarafına indik biz. Güney tarafına da geçmedik. Direkt Larnaca güney tarafına, Norveç'ten Larnaca'ya 20 euroya uçak bileti var ya, 20 euro. Şaka gibi.
Bundan sonra charter turlarla tatil yapacağım. Orası bir kesin. Çünkü inanılmaz deli para harcadık bu tatilde biz. Böyle yaklaşık 7-8 ay herhalde bu tatilin borçlarını ödeyeceğiz. Sadece yola gitti paralarımız. Yani yediğimi, içtiğimi, gezdiğimi, doğru düzgün bir gezme de yapmadık zaten de. Saymıyorum. Ya ulaşıma genel olarak verdiğimiz para bir tatil parasını geçti yani. Hatta belki de 2 tatil parasını geçti. O yüzden seneye Türkiye'ye gelir miyiz hiç bilmiyorum. Çünkü bu sene çok açtık yani. Özellikle ulaşıma verdiğimiz paralar yüzünden. Bakalım. Bakın Norveç, İskandinav ülkelerin bayrakları falan da var. Çok gelen var bu tarafa. Ay sahile nereden iniyor yol ya? Bulamadım orayı. Bayağı geldim. Öyle çok afaki bir şey de görmedim. Abartı değil, fiyatlar normaldi. Ya zaten Yunanistan olduğu için euro geçiyor. Dün akşam yemek yedik. İşte 2 hamburger, bir tane balık tabağı, bir tane kalamar tabağı vardı. İçeceklerimizle beraber 65 euro falan ödedik. Yani TL'ye çevirince pahalı gelebilir. Ama Türkiye'de de artık restoranlarda fiyatlar aşağı yukarı öyle arkadaşlar. Şöyle denizin rengini göstereyim en azından. Bakar mısınız? Safari mavisi. Burası bir otelin girişi, o yüzden hani girip çekim yapmak istemiyorum rahatsız olmasınlar diye. Bakar mısınız nasıl güzel deniz. Giremedim, çok üzülüyorum şu an. Neyse, burayı da öğrenmiş olduk. Norveç'ten nasılsa charter turlar ucuza geliyor. Bir dahaki tatil programını ona göre değerlendiririz. Yani bu sene çok tatilde de çok yorulduk oraya buraya giderken. Ulaşım aracımız olmadığı için ulaşımda bir sürü şey değiştirerek seyahat ettiğimiz için 2 tane çocuk, valizler vesaire derken çok yorulduk. Tatilin son 10 günü fizik tedavide geçti bu arada. Eşimin biraz daha beli iyi. Size bir güncelleme yapayım onunla da ilgili. Fakat benim 2 tane boyun fıtığım olduğunu öğrendim. Bel fıtığım zaten vardı, ilerlediğini öğrendim. Tatilimizin 10 günü fizik tedavide geçti. Bakın. Yeni bir uçak daha geçiyor size video çekerken. Bu 2. uçak. Ya 5 dakikada bir mi uçak kalkıyor buradan, 10 dakikada bir mi kalkıyor hiç bilmiyorum. Öyle işte arkadaşlar, tatilimizin son 10 günü fizik tedavide İstanbul'da geçti. Zaten o arada Instagram falan kapandı. Ben de çok aktif değildim. Fazla bir paylaşım yapamadım. Buradan güncelleyeyim sizi. Videoyu izlerken öğrenmiş olursunuz. Nerelerdesiniz, sesiniz çıkmıyor vesaire diyenler olmuş. Sonradan geldi Instagram açılınca mesajlar bana. O konuyla ilgili çok söylenecek şey vardı. Artık söylemek istemiyorum bir şey. Herkesin aklı fikri var, kendi yorumu var. Kendisi yapsın yorumunu. Ben polemik yaşamak istemiyorum kimseyle. Neyse, açılmış artık, kavuşmuşsunuz Instagram'ınıza. Bol bol görüşürüz yeniden kapanana kadar diyeyim. O dönemde işte pek aktif olamadık. Zaten işlerimiz de vardı diye. Sonra da zaten valiz hazırlıkları, bilet bul, işte son alışverişleri yap, son eksikleri tamamla derken öyle geçti. Bugün de böyle yoldayız. Artık sağ salim eve varıp dinlenmek istiyorum. Çünkü ayın 15'inde çok şükür işe başlayacağım. Bir önceki videolarda bahsettim. Buraya gelirken, tatile gelirken işsizdim biliyorsunuz. Tatilde işim olduğunu öğrendim. Ayın 15'inde aynı iş yerime kalıcı eleman olarak, yani sabit eleman olarak başlayacağım. Çok mutluyum. Onun bile sevincini sizinle paylaşıp yaşayamadım. Böyle bir sürü aksilikler falan oldu bu tatilde bizim açımızdan. Bir sürü sinir bozucu şeyler yaşadık vesaire. Neyse, onlara artık girmek istemiyorum. Sonra da çok şikayet ettin diyorsunuz. Geldi geçti. Sevincimi tam anlamıyla paylaşamadım ama gerçekten çok mutluyum şu anda işim olduğu için. Önce aynı iş yerime başlayacağım. Çok şükür. Artık Norveç'e gittiğimizde bol bol yeni videolarda görüşeceğiz. Çok yorucu, bazen sinir bozucu, bazen çok eğlenceli, bazen sevgi dolu, bazen öfke dolu bir tatil oldu bizim için. Çok aksilikler yaşadığımızdan dolayı olabilir. Yani hiç aklımızın ucundan geçmeyecek aksilikler yaşadık. Neyse, geldi geçti diyelim. Şimdi ben otele geri dönüyorum arkadaşlar bu arada. Hazırlanacağız, çıkacağız. Vakit fazla kalmadı. Burada bayağı oteller var. Çoğu da full. Çünkü Türkiye'den de çok tatile gelenler varmış. Akşam yemek yediğimiz yerlerde insanlar soruyorlar nereden geliyorsunuz? Türkiye'den geliyoruz diyoruz. Gayet gülümseyerek hani hoş karşılıyorlar. Türkçe cevap veriyorlar, hoş geldiniz falan diyorlar.
Ve güzel, haklı, sıcak, samimi. Vallahi düşünürseniz gelmeyi deneyin derim. Havaalanına doğru yola çıktık. Aracı full benzinle alıp full benzine teslim ediyorsunuz. Fazla kullanmadık zaten. Bir 10 euroluk benzin atıp yola devam edeceğiz. Gitmeden havaalanına kahvaltı yapacağız. Buranın böyle börekleri var. Beyaz peynirli. Sıcak börek. 1,5 euroydu tanesi. 3 tane aldık. Meyve su, 2 tane double espresso. Ata'nın küçük çikolatası. Hepsi 13 euro 30 cent yaptı. O zaman bize afiyet olsun. Bagajlar geliyor. Bu kadar bagajla in bin. Bakalım kaç kilo çıkacak, hiçbir fikrim yok. Bir tane de bende var. Arkadaşlar charter turla gitmemize rağmen 30'ar kilo hak verdiler bize. Normalde diğer normal uçuşlarda bizim baktığımız İstanbul'dan Turanayma olan 23 kiloydu. 23 kilonun üstüne çıktığınızda ekstra bagaj satın alıyorsunuz. 30'ar kilo hakkımız var diye ben de hakkını verdim yine her zamanki gibi. Bayağı da kalabalık. Check-in'imizi yapacağız şimdi. Apollo'nun charter turuyla gidiyoruz. Bu arada kiralamayla ilgili, araç kiralamayla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Roloscar diye bir araç kiralama firmasından kiraladık. Bütün limandan kiralanan araçlar havaalanında bırakılıyor mu bilmiyorum ama bu büyük bir firma. Hepsi kabul etmiyor bu durumu. Limanda kiralıyorsanız limana bırakmanız gerekiyor. Biz limanda kiralayıp havaalanına bırakacak şekilde Roloscar bulduk. Kiralama firması. Oradan yaptık. Tavsiye ederim. Ona da bakabilirsiniz. Yalnız bizim mahalleden bile komşular gelip gidiyormuş buraya. Yeni öğrendik. Hiç bize söylemiyorlar böyle şeyler olduğunu. Çok var Norveç'ten gelip burada tatil yapıp bir hafta 10 gün geri dönen. Ama çok mantıklı yani. Çok uyguna geliyor. Karşıda denizi görüyor musunuz? Denizin rengine bayıldım. Yolculuğa Rodos'ta 31 dereceyle başladık. Hissedilen 33 derece civarı. Bakalım indiğimizde Norveç'te kaç derece olacak. Yine bildiğiniz gibi yaramazlıklarda. Otobüsler bizi şimdi uçağa götürecek. Bekliyoruz. Nihayet kalkıyoruz. Arkadaşlar saat 2:08 geçiyor. Yarım saatten fazla kalkış sırası bekledik. Elveda Rodos. Elveda Türkiye. Elveda güzel sevdiklerimiz. Hepinizi de özleyeceğiz. Görüşemediklerimiz kendilerine iyi baksınlar. Kısmetse seneye belki yeniden geldiğimizde görüşürüz. Gelir gelmez hemen başladı yemek. Yerimiz geldi. Ata başladı bile yemeye. Turanayma için alçalmaya başladık arkadaşlar. Biraz geç kalktığımız için 45 dakika falan rotarla inmiş olacağız. Yalnız havaya bakar mısınız ya? Günlük güneşlik 31-32 derece sıcaklıktan 30-33 dereceydi biz kalkarken. Günlük güneşlik havadan bulutlu yağmurlu havaya iniş yaptık. Keşke alıştıra geçiş yapsaydık. Direkt soğuğa indik. 11-12 dereceymiş aşağısı. Yağmurlu. Yine Norveç semalarına gelince her taraf yeşerdi tabii. O ayrı.
tişörtlerden direkt yağmurluk moduna geçtik. Dışarıda yağmur yağıyor. Norveç bizi yağmurla karşıladı bugün. Yazlıklara hızlı bir veda ettik. Ona da alışamıyorum şu an. Bayağı serin burası. 11 derece falan. Şimdi bagajlarımızı alıyoruz. Oradan da bizi komşularımız, eski komşularımız Trondheim'e taşınmıştı. Onlar karşılayacak. Birkaç saat onların evinde vakit geçireceğiz. Oradan da trene bineceğiz. Daha sonra ata durmuyordu. Sonunda bagajları aldık, gidiyoruz. Tabii anca 2 arabaya sığdık. Buradan direkt havaalanının içerisinden tren istasyonuna bağlantı var arkadaşlar. Ama biz tabii ki 4.35'te 16.35'te uçağımız vardı. Onu kaçırdığımız için bekleyeceğiz biraz. 23.30'da sanırım ya da 23.05'te trenimiz var. Gece trenine bineceğiz. O bekleme süresini komşularımızın evinde geçireceğiz. İlk defa gidiyoruz bu arada. Onlar taşındıktan sonra evlerine. Sağ olsunlar bizi karşılamaya geldiler. Onların evinde biraz dinlenip istirahat edip sonra tekrar trene binmek için buraya geleceğiz. Bu arada bu taşıma araçlarımız arkadaşlar Trondheim, Oslo yani Norveç'te ücretsiz taşıma arabaları. Birçok hava yolu şirketinde ücretli olmasına rağmen şu taşıma araçları burada ücretsiz. Yine sularda, içme suları da ücretsiz. Norveç'e geldiğinizde suya para vermenize gerek yok. Birçok yerde ücretsiz su bulabilirsiniz, temiz su. Koşun koşun, kaçırdık, treni kaçırdık. Evet, son trenimiz de geliyor. Sabaha karşı evdeyiz. Gelirken size manzara çekerim diye düşünmüştüm ama buralar bıraktığımız gibi değil. Hava kararmaya başlamış bile. Saat 12'yi geçti. Dışarısı karanlık. Atanın perti çıktı, uyuyor şu an. Ben de biraz kestireceğim galiba, çok yorulduk. Son 4 dakika. Ata burada ama kendisi yok. Beyni uyuyor şu anda. Uykudan yeni kalktı. Hava aydınlandı bu arada. Şükür kavuşturana. Biraz soğuk bir havada döndük ama çok şükür vardık şehrimize. Şimdi eşim aracımızı alıp gelecek. Ev zaten şu hemen arka sokakta. Eşyaları taşıyacağız. Bir an önce dinlenmemiz lazım. Bayağı yorucu oldu. Ata, üşüdün mü? Resmen yazdan kışa hızlı bir geçiş yaptık. Biri daha fazla bekleyemeyeceğim anne, ben eve gidiyorum dedi. O yürüyerek gidiyor. Biz de son durumlar böyle. Sabah 4.30 şu an. İniş yaptık. Detayları sonra eve geçince, biraz dinlenince paylaşacağım sizinle. Görüşürüz. Bir kahve koydum kendime. Hafif güneş görünce dışarı atıverdim kendime. Bizimkiler de parka attılar kendilerine. Çocuklar sokakta parktalar. Hafif böyle yağmurlu, rüzgarlı, hafif güneşli bir gün var bugün. Çok şükür evimizdeyiz. Arkadaşlar, insan nereye giderse gitsin yine de kendi düzenini, evini özlüyor. Onu çok iyi anladım. Ağaçtaki meyvelerim büyümüş. Onlar toplanacak. Meyve suyu falan yaparım belki onlardan da, çocuklar seviyor. Bahçede birkaç değişiklik yaptık. Bir kısa göstereyim. Bazı şeylerin yeri değişti. Yeni çiçekler ekildi vesaire. Onları da bir sonraki vlogda göstereceğim size. Sürpriz olsun. Size şey söyleyecektim. Ne kadar masraf yaptık
bu yolculukta. Şimdi hepsini tek tek aklımdan söyleyemeyeceğim. O yüzden açıklama kısmına çok detaylı yazacağım. Hem de video uzamasın. Aşağı yukarı 2900 euroya gidişimiz gelişimiz mal oldu. Gelişimiz bir 1300 küsür euro. Norveç'ten Türkiye'ye gidemişimiz de 1500 euroya geçti aşağı yukarı. Onu zaten daha önce söylemiştim. Bu şekilde bize bu seneki Sıla yolculuğumuzda da eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkürler, sonsuz teşekkürler. Kanalımıza da abone olup videoları beğenerek ve yorumlarınızla eşlik edip destek olsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben şimdi çamaşırların başına.